Evren genişliyor. Bunu çok uzun bir zamandır biliyoruz. 1929 yılında Edwin Hubble bunu kanıtlamıştı zaten. O günden bugüne de birçok kanıtıyla hala önümüzde duruyor. Hatta bugünkü bulgular evrenin daha da hızlanarak genişlediğini gösteriyor. Bu genişlemenin asıl sebebi de karanlık enerji denilen bir fenomenden bahsediliyor. Bilim insanları henüz tam olarak ne olduğunu bilmese de karanlık enerji adı verilen bir fenomenin evrenin hızlanarak genişlemesinden sorumlu olduğunu söylüyorlar. Peki abi, evren genişliyorsa bizler de genişliyor muyuz? Yani cisimler, insanlar da genişliyor mu? Aslında bu sorunun cevabı hayır. Çok net bir cevabı var ama tabii bu kadar basit kestirip atamayız. Evreni yöneten 4 temel kuvvet var. Evrendeki bütün olaylardan sorumlu olan 4 temel kuvvet. Bunlardan birincisi yer çekimi, ikincisi elektromanyetik kuvvet, üçüncüsü zayıf nükleer kuvvet, dördüncüsü güçlü nükleer kuvvet. Ve asıl sorumlu olan, yani bizim bir arada kalabilmemizi sağlayan, bütün cisimlerin, bütün atomların bir arada kalabilmesini sağlayan asıl güç, güçlü nükleer kuvvet. Yani işin püf noktası, güçlü nükleer kuvvet bizlerin ya da herhangi bir cismin genişlemesinin önündeki en büyük engel. Bu kuvvet tüm atomların ve atom çekirdeklerinin ve bizlerin bir arada kalmasının temel nedeni. Tamam, anladım abi, cisimler genişlemiyor. Peki o zaman galaksilerin de birbirinden uzaklaşması gerekmez mi? Yani örneğin Andromeda galaksimizle çarpışma rotasında bize doğru ilerliyor. Aslında bu işte temel bir nokta var, biz onu kaçırıyoruz. Evet, evren genişliyor, zaten az önce de söyledik. Edwin Hubble da bunu bize kanıtladı, birçok kanıtıyla ortaya koydu. Ancak evren kütle çekimin etkisinde olmayan durumlarda genişliyor. Yani bizim Güneş'le olan mesafemiz, Samanyolu'nun Andromeda galaksisiyle olan mesafesi aslında değişmiyor. Çünkü kütle çekimi tüm bu maddeyi, tüm bu cisimleri bir arada tutan en temel kuvvet. Bizim genişliyor diyebilmemiz için, genişlediğini anlayabilmemiz için gerekli mesafedeki, gerekli uzaklıktaki galaksilere bakmamız gerekiyor. Kütle çekim etkisinin tesirinin olmadığı durumlarda biz evrenin genişlediğini anlıyoruz. Yani şöyle söyleyebiliriz. Hiçbir zaman Güneş'le olan mesafemiz artmayacak ya da Andromeda elbet bir gün uzak bir gelecekte de olsa mutlaka Samanyolu galaksisiyle çarpışacak. Çünkü kütle çekimin etkisi evrenin genişleme etkisinden çok daha baskın bir kuvvet ve bu kuvveti şöyle tarif edebiliriz aslında. Siz sağlam bir duvara elinizle bir etki yapabilirsiniz, onu itebilirsiniz. Mutlaka ki küçük de olsa etki oluşacaktır. Ancak sizin duvarın bütünlüğünü bozmanız mümkün değildir. Tam da böyle bir durum söz konusu aslında. Evren evet genişliyor. Ancak kütle çekiminin etkisinde olan cisimler asla birbirinden uzaklaşmıyor. Yani sözün özü arkadaşlar, ne cisimler genişliyor ne de birbirine kütle çekimiyle bağlı cisimler arasındaki mesafeler artıyor. Evrenin 4 temel kuvveti tüm bu cisimlerin bir arada kalmasını sağlıyor. İleride bu 4 temel kuvvetle ilgili videolarımız da muhakkak olacaktır. Şimdilik bu kadar. Bilimle kalın, takipte kalın.